Tarih boyunca medeniyetlerin temelleri üzerinde yükselen yapılar, saraylar ve kazançlar. Bu parçaların ardında, genellikle tarih kitaplarının satır aralarında kaybolmuş bir gerçek, hayatta kalma ve kölelerin sessiz hikayeleri. Antik dünyanın saraylarından tarlalarına, maden ocaklarından mutfaklara kadar köleler, toplumların hem omurgası hem de en kırılgan kesimiydi. Peki kimdi bu insanlar? Nasıl köleleştirildiler? Bugün antik dönemin biraz derinlerine, pek bilinmeyen, üzerine konuşulmayan köleliğin temellerine ineceğiz. Mezopotamya'nın ilk kent devletlerinden Mısır piramitlerine, Atina'nın demokrasisinden Roma'nın gladyatör arenalarına kadar, köleliğin farklı coğrafyalardaki yüzlerini keşfedeceğiz. Bu süreçte hem kölelerin yaşadıklarını hem de sınırsız özgürlük umutlarını anlamaya çalışacağız. Kölelik, yalnızca ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yapılarının da bir parçasıydı. Antik çağın bu karanlık yüzünü aydınlatırken, insanlığın tarihindeki en büyük gelişmelerden birine ışık tutacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Kölelik, insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanan bir olgudur ve antik dönemde birçok farklı coğrafyada ortaya çıkmıştır. Köleliğin başlangıcı, tarım toplumlarının gelişmesi ve insan emeğine olan ihtiyacın artmasıyla ilişkilidir. İster kadın, ister erkek olsun, en genel manada köle, hürriyetten mahrum, özgür olmayan, başkasının mülkü olup alınıp satılabilen, iktisadi bir araç olarak kabul edilen, ehliyetsiz, diğer insanlarla eşit haklara sahip olmayan ve bir efendiye bağımlı olan terimleriyle ifade edilir. Köleliğin kesin başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte, yazılı tarihten önceki dönemlere kadar uzandığı düşünülmektedir. Özellikle Neolitik çağda tarımın gelişmesiyle birlikte köleliğin ilk biçimlerinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Yazılı kaynaklarda ise net bir şekilde, M.Ö. 3000'lerden itibaren Mezopotamya, Mısır ve diğer antik uygarlıklarda köleliğin varlığı belgelenmiştir. İlk olarak Mezopotamya coğrafyasından başlayalım. Mezopotamya'da köleliğe ilişkin sahip olduğumuz en erken bulgu, M.Ö. 2500'den öncesine tarihlenir ve Güney Irak'tan gelmektedir. Bilinen en eski çivi yazılı metinler, ekonomik işlemler ve malların listelerini içeren kayıtlardı. Bu kayıtların bazılarında, hür olmayan kişilerin varlığından söz edilir. Güney Irak'ta şehir devletlerinin gelişmeye başladığı döneme ait metinlerde, bir yerden getirilerek, gümüş para karşılığında satılan insanlardan söz edilir. Metinlerde, ucuz fiyatlı olan bazı insanların, körler şeklinde anıldığı, ancak bu ifadenin kaybettikleri savaşların sonrasında gerçekten kör olan insanları mı, yoksa işe yaramadığı düşünülen bireyleri mi yansıttığı belirsizdir. Körler olarak nitelendirilen bu insanların fiyatı 15 gümüş şekel olarak belirtilirken, diğer tüm esirler 20 şekel olarak fiyatlandırılmıştır. Antik Mezopotamya toplumlarında erkek köleler, beden gücü gerektiren ağır işlerin yanı sıra, her türden vasıfsız işe koşulabiliyor, kadın kölelerse yün işleyip, dokuma işleriyle uğraşıyor ve sahiplerinin ev işleriyle ilgileniyorlardı. Mezopotamya'da köleler genellikle savaşlarda esir alınan düşman askerleri, borçlarını ödeyemeyen borçlular veya suç işleyen kişilerden oluşuyor. Hammurabi kanunları, kölelerin satılabileceğini, miras bırakılabileceğini ve hatta özgür bırakılabileceğini belirtir. Zaten Kral Hammurabi, yasalarını, ülke içerisindeki adaleti tesis etmek, kötüleri ve günahkar olanları yok etmek, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek amacıyla yapmış olduğunu vurgulamaktaydı. Şimdi Hammurabi kanunlarının kölelikle ilgili kısımlarından birkaç örneğe bakalım. Hammurabi kanunlarının 7. maddesinde genel manada kölelik ile ilgili bir durumdan bahsedilmektedir. Madde şu şekildedir: eğer bir adam ister gümüş, ister altın, ister erkek, ister kadın köle, ister öküz, ister koyun, ister eşek veya herhangi bir şeyi, bir hür adamın oğlunun veya kölesinin elinden, şahitsiz veya senetsiz satın alır veya onu saklamak için alırsa, o adam hırsızdır, öldürülecektir. Söz konusu maddeye göre bir kimse, izinsiz olarak bir başkasının kölesini, hayvanını veya bir eşyasını şahidi olmadan habersiz bir şekilde aldığı takdirde hırsız olarak kabul edilir ve öldürülür. Hammurabi kanunlarının başka bir maddesinde, bir kölenin başkası tarafından sahibinin haberi olmadan şehir dışına çıkarılması durumunda söz konusu kişinin öldürüleceği yazar. 15. maddede yer alan bu hüküm şu şekildedir: eğer bir adam, sarayın bir erkek veya bir kadın kölesini, yahut bir başkasının bir erkek veya bir kadın kölesini, şehir kapısından çıkartırsa, o adam öldürülecektir. Yani Mezopotamya toplumunda köle, bireylerin eşyası gibi görülüyor ve eşyası gibi korunuyor.
Dolayısıyla bir başkasının eşyasına zarar verenlerin sonu ölüm olarak belirlenmiş. 118. maddede ise kölelerin bir eşya gibi alınıp satılabildiklerini görmekteyiz. Eğer bir erkek veya bir kadın köle, hizmet için verilirse ve tüccar onu başkasına devreder ve gümüş karşılığında verirse, o kadın veya erkek köle üzerinde hak iddia edilmeyecektir. Burada bir tüccarın para karşılığında kölesini başkasına verdiğinde, artık o kölenin üzerinde hak talep edemeyeceği belirtilmiştir. Bir başka kanun maddesinde de, çocuğu olmayan evlilerin, kendilerine çocuk doğurması için köle sahiplenerek soylarının devam etmesini sağlayabilecekleri belirtilir. 171. maddede, bir erkeğin kendi eşinden ve kölesinden olan çocukları varsa, kölesinin çocuklarını eşinden olan çocuklarıyla eşit tutmadıysa, erkek öldüğü zaman kölenin çocukları mirastan hak alamayacaklardır. Fakat bu durumda kölenin çocukları artık köle olmayacak, serbest bırakılacaklardır. Evin hanımı ve çocukları onlar üzerinde kölelik iddia edemeyeceklerdir. Hammurabi kanunlarında kölelik konusuna dair hükümlerin miktarı, Mezopotamya toplumlarında köleliğin ne denli yaygın olduğunun kanıtıdır. Peki Antik Mısır'da kölelik var mıydı? Varsa nasıldı? Eski krallık dönemindeki köleliğe dair oldukça az sayıda kanıt bulunmakla birlikte, bu dönemde Mısır'da, kişisel hakları ve özgürlükleri kısıtlanmış, açıkça özgür olmayan insanların bulunduğuna şüphe yoktur. Döneme ait sözleşmelerde, bir kişinin borcunu ödemediği takdirde borç köleliği yapacağına dair şartlar getirildiği görülür. Orta Krallık döneminde kölelerin statülerinin eski krallık dönemine göre daha belirgin olmaya başladığını görüyoruz. Bu döneme ait, sınırlı faaliyet özgürlüğüne sahip ve mülk statüsünde bulunan insanların varlığına dair kanıtlar bulunabiliyor. Satışa ve mirasa konu olarak başkalarına devredilebilen bu kişiler, tıpkı öküzler ve diğer hayvanlar gibi ambar kayıtlarında yer alıyor. Kölelerin çocukları da köle olarak kalıyor. Bir kölenin özgürlüğünü kazanarak vatandaş statüsüne geçtiğine ilişkin kanıtlar ise oldukça sınırlı. Doğrudan kraliyete, yani devlete ait olan kölelerin sayısı ise oldukça fazla. Bunlara kraliyet hizmetkarları deniyor. Bunların büyük bir kısmı istilalarda ele geçen tutsaklardan oluşuyor. Yeni krallık dönemine geldiğimizde, kölelerin alım-satımına ilişkin olarak bu dönemden günümüze kalan belgeler oldukça fazla. Yeni krallık döneminde, muhtemelen, Firavun'un saldırgan dış politikası nedeniyle, savaş esirlerinden elde edilen kölelerin sayısında önemli bir artış olduğu görülüyor. Bu dönemde köleler arasındaki evliliğe dair hiçbir belge bulunmaması ve borç köleliğinin onaylanmıyor olması ise dikkat çekici. Antik Mısır'da kölelikle ilgili olarak dikkat çeken bir diğer durum ise gönüllü köleliktir. Gönüllü köleliğin ilk örneğini köylülerde görüyoruz. Köylüler kendilerini yiyecek ve barınak karşılığında köle olarak satabiliyor. Bunun dışında Mısırlılar, ölümden sonraki yaşam karşılığında da köleliği gönüllü olarak kabul edebilmekteydiler. Usta bir zanaatkâra itaat ettikleri ve hizmet ettikleri takdirde, bu zanaatkarın, ölümlerinden sonra kendilerine hayat vereceğine inanan Mısırlılar, zanaatkârın bir çeşit kölesi olmaktaydılar. Antik Mısır'da kölelere medeni haklar tanınmaz ve okuma yazma öğrenmeleri yasaktır. Çünkü okuma yazma seçkinlerin tekelindedir. Antik Mısır'daki köleler, serveti çoğaltan ve gösteriş sağlayan bir araç sayılarak, krallar, asiller ve zenginler tarafından çok miktarda satın alınmışlardır. Kölelerin, genellikle kamu işlerinin gördürülmesinde, tapınaklarda, özellikle Firavun mezarlarıyla piramitlerin inşaatında ve tarımda, ağır koşullarda çalıştırıldıkları artık net olarak biliniyor. Son olarak Antik Yunan toplumunda kölelik kavramına baktığımızda, tüm toplumlarda olduğu gibi Yunan toplumunda da, bir tabakalaşma eğiliminin olduğunu ve toplumun belirli dönemlerdeki yasa koyucular tarafından sınıflara ayrılarak yönetilmeye çalışıldığını görüyoruz. Antik Yunan'da köleliği olduğu gibi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için öncelikle dönemin siyasal düşüncesini, toplum yapısını anlamak gerekiyor. Kölelik kurumunun önemli bir yer teşkil ettiği Antik Yunan siyasal düşüncesi, site ya da şehir devleti olarak nitelendirilen polis ortamında oluşmuş ve gelişmiştir. Polis olarak adlandırılan şehirlerde halk, yurttaşlar, metekler, yani yerleşik yabancılar ve köleler olmak üzere 3 gruba bölünmüş durumda. Yurttaşlar, özgür, bağımsız ve siyasal yaşama katılabilen gerçek Yunanlılar. Metekler, genellikle ticaret ve zanaatla uğraşan, polise yerleşmiş, varlıklı yabancılar. Kölelerin ise, nüfusun neredeyse yarısını oluşturdukları tahmin ediliyor. Tahminen yurttaşların 3'te 2'si köle sahibi. Kölelerin büyük çoğunluğu, büyük toprak sahipleriyle ticaret ve zanaatte belirli bir düzeyin üzerinde olan zenginlere ait. Bunun yarısı kadar da devlet kölesi var.
köleler antik Yunan uygarlığında, günümüzdeki makinenin yerini tutarlar. Özgür olmayan bu kişilerin yaşam haklarına getirilen kısmi korumayla, bazı konularda sağlanan kolaylıklar dışında, hiçbir hakları güvence altına alınmış değildir. Köleler ile özgür halk arasında borç köleliği kavramına karşılık gelen bir grup daha vardı. Bütün topraklar az sayıdaki zenginin elinde toplandığından, topraklarını kaybeden çiftçiler, toprak sahiplerinin topraklarını ekerek ve bu faaliyet karşılığında toprak sahibine yüksek kiralar ödeyerek geçinmeye zorlandılar. Kira bedeli, elde edilen ürünün 6'da 5'iydi. Yani çiftçiler ürettikleri ürünün sadece 6'da 1'ine sahip olabiliyorlardı. Borç alanlar ayrıca, alacaklılara kendi vücutlarını rehin olarak göstermek ve borcu ya da vergiyi ödeyemedikleri takdirde köle olarak satılmayı da kabul etmek zorundaydılar. M.Ö. 624 tarihinde, Drakon, toplumu servet sistemine göre 4 ayrı kısma ayırdı. Ve bu kısımlar içerisinde yukarıdan aşağıya inildiğinde, bireylerin kazançları ölçüsünde haklara sahip oldukları görülmekteydi. Bu sınıflandırmaya baktığımızda, halkın en yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde bir ayrıma tabi olduğu görülüyor. 500 kilo buğday üreten veya farklı kaynaktan aynı geliri elde edenler, 300 kilelik geliri olanlar, 150 kilelik geliri olanlar ve tet şeklindedir. Tet kesimi toplum içerisinde asalak konumunda yaşayan, yani geçimini sürdürmek adına diğer insanlara ihtiyaç duyan ve bu ihtiyacı da bedenlerini köle olarak satıp geçinenlerdi. Drakon'un ardından M.Ö. 594 yılında benimsenen Solon kanunları, Atina'ya bir nebze, tırnak içinde eşitlik ilkesini getirmiş, fakat bu eşitlik ilkesi de tüm sınıfları kapsamamıştır. Solon'un yönetici olduğu dönemde en büyük toplumsal sorunlar, Attika bölgesinde çeşitli yerlerde baş göstermeye başlayan tiranlık ve halkın önemli bir kısmını etkileyen köleliktir. Köleler parayla dışarıdan satın alınan, fethedilen yerlerden esir alınan insanlar değil, bizzat, aldığı borçlara karşılık gösterecek teminatları, toprak, taşınabilir varlıklar ve hatta kendi çocukları kalmayan Atinalı vatandaşlardı. Solon'un ilk yaptığı iş, kişinin borç olarak kendi bedenini göstermesini yasaklamasıydı. Bu yasak kendinden önceki dönemi de kapsamaktadır. Ancak Atina dışında da, borç yüzünden köle durumuna düşmüş, eski Atina vatandaşları vardı. Solon, getirdiği sistemle bu insanların borcunu da bizzat devlet bütçesinden karşılayarak, onlara özgürlüklerini geri verir. Ama Solon'un getirdiği yasalar kimseyi tam anlamıyla mutlu etmez. Çünkü borçlar tamamen silinmez. Sadece borca karşı olan kölelik yasaklanır. Ayrıca yoksulların beklediği toprakların yeniden paylaşılması gibi ütopik şeyler de sadece temenni olarak kalır. Arzu edilen eşitlikse hiçbir zaman sağlanamaz. Aslında her şey çekirdek ailedeki eşitsizlikle başlamış görülüyor. Eski sitenin ilk oluşum aşamasında bile bir ailenin en yetkili kişisi büyük kardeşti. Evdeki abinin yetkileri, diğer kardeşlere oranla oldukça fazlaydı. Dolayısıyla daha buradan başlayan eşitsizlik, yani temelden başlayan bu eşitsizlik, zamanla, çeşitli şekillerde topluma dahil olan bu aile fertleriyle diğer insanlar arasında bir uçurum oluşmasına sebep olmuş gibi duruyor. Antik Yunan'da büyük kardeş, aile içinde şef konumundaydı. Kurban kesimi gibi özel günlerde ve aile içi yargılamalarda karar veren kişi hep büyük kardeşti. Ayrıca toplumda aileyi temsil eden yine büyük kardeşti. İşte burada başlayan eşitsizlik, zamanla sınıflaşmanın meydana gelmesinde önemli bir etken olabilir. Büyüğün, güçlünün söz sahibi olmasına alışmak, alıştırılmak gibi. Bu aile yapısı zamanla genişleyip sınıfa evrildiğinde, hemen kim ekleniyor? Rahipler eklenmiş. Ailenin bir grubu büyüyüp zenginleşirken, ailenin diğer fertleri zamanla yoksullaşarak bir yanaşma grubunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zamanla ortaya çıkmış olan bu sınıfın, neredeyse hiçbir hakkı yoktur. Mirastan yararlanamaz, tapınakta diğerleri gibi hür bir şekilde ibadet edemezlerdi. Sadece onların tapınağında hazır bulunan hizmetçi konumundaydılar. İşledikleri toprak bile başkasınındı. Kendilerine ait toprakları yoktu. Öldükten sonra dahi işledikleri bu topraklar, çocuklarına miras kalmazdı. Yanaşmanın parası kendisine ait değildi ve üstelik yaşadığı için fidye verirdi. Aristoteles'in bile, eskiden birçok kentte, baba hayattayken oğlunun yurttaş olmaması ve baba öldükten sonra sadece ağabeyin siyasi haklardan yararlanması bir kuraldı. Diyerek, eski sitenin ilk oluşum aşamasında bile farklı şekillerde de olsa temelde bir eşitsizlik olduğuna dikkat çektiğini görüyoruz. Antik Yunan'da köle pazarları, agora adı verilen şehir meydanlarında kurulmakta ve kişiler köle ticaretini düzenleyen yasalar ışığında köle alım satımı yapabiliyordu. Aulus Gellius, bize köle ticareti hakkında şu bilgileri veriyor.
satışlarda her köle için ayrı bir levha yazılmasına özen gösterilmelidir. Öyle ki her kölenin nasıl bir hastalığı veya sakatlığı bulunduğu, kaçmaya veya tembelliğe eğilimli olup olmadığı müşteri tarafından anlaşılabilsin. Bu levhalar, köle pazarlarında kölelerin tanıtılması için konulmaktaydı. Tıpkı pazarda satılan bir eşya gibi görülen kölelerin, levhalarında onlara ait boy, kilo gibi bilgiler yer alırken, aynı zamanda kölenin sakat olup olmaması, hastalıklı olup olmaması gibi bilgiler de yazmaktaydı. Böylece köleyi alacak kişi onu iyi tanıyacak ve sağlam bir şey aldığının farkında olacaktı. Bununla birlikte köle alıcıları sadece bilgileri değil, aynı zamanda kadın köleler için doğurganlık durumu gibi bilgileri de merak ettiğinden, kimi tabelalarda bu sebeple kadın kölelerin doğurganlık oranı da bulunuyordu. Antik Yunan'da köleler, madencilik alanından zanaatkarlığa, hemen hemen her alanda çalıştırılmaktaydı. Köleler, meslek dallarına, yeteneklerine, kuvvetlerine ve fiziki özelliklerine göre dağıtılırdı. Antik Yunan toplumunda kölecilik o derece yaygındı ki, bir efendinin atölyesinde çalışan köle sayısı 30'u geçebilmekteydi. Özellikle köle ticareti sayesinde Afrika'dan bol miktarda köle getirilirdi. Bu köleler tüccarlar aracılığıyla soylulara satılırdı. Bir kölenin gücü, yaşı ve cinsiyeti fiyatta belirleyici bir etkendi. Yoksul bir çiftçinin genelde bir tane kölesi olurken, belki bu sayı en fazla 2'ye çıkabilirken, bir soylunun onlarca kölesi olabiliyordu. Köle pazarları Kios, Delos, Korint, Aegina ve Atina gibi genelde işlek ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. En fazla köleye sahip olanlar ordu ve korsanlarla arası iyi olan tüccarlardı. Köle fiyatları talebe, cinsiyete, kökene, yaşa ve kölenin ustalık ve becerisine göre değişiyordu. Köle fiyatları ortalama 360-140 drahmi arasındaydı. Talep arttıkça fiyatlarda yükselirdi. M.Ö. 5. yüzyıl tarihçilerinden Xenopon'un İşler ve Anlamları adlı eserinden, Laurium gümüş madenlerinde çalışan kölelerin fiyatının 180 drahmi olduğunu öğreniyoruz. Bu da kölelerin, borç kölelerinin dönem içerisinde değerli olduğunu ve onları edinecek sınıfında yüklü bir gelire sahip olması gerektiğini göstermektedir. Elde edilen bu köleler, yatkın oldukları alanda kullanılırdı. Örneğin, bir zanaatı olan köleye iş yeri açılır ve bu köle burada sanatını icra edebilirdi. Aynı zamanda açmış olduğu iş yerinde başka köleleri de çalıştırabilirdi. Ancak bu durum kölelerin lehine değildi. Çünkü iş yerinin kazancı efendiye aktarılırdı. Atina'nın klasik dönemde köleci bir toplum haline geldiği kesin olarak söylenebilir. Kölelerin nüfusuna ilişkin olarak ise Attika'daki nüfus sayımında 400.000 köle sayıldığı bilinmektedir. Nüfusun yaklaşık %30'unu oluşturan köleler, genellikle dışarıdan temin edilirlerdi. Çünkü köleler ve yabancılar aynı statüye koyulur ve bir yabancıya köle gözüyle bakılırdı. Yunanlılar köleleri özgür insanlardan ayırmışlar ve kendi vatandaşı olan ile olmayanları da ayrı tutmuşlardır. Antik Yunan'da köle ticareti en önemli gelirler arasında yer almış ve bundan çok büyük kazançlar sağlanmıştır. Özellikle Karadeniz'in önemli kentlerinden Sinope ve Trapezus, köle ticaretinin merkezi durumundaydı. Karadeniz'in kuzey kıyılarından ele geçirilen İskitli kölelerden, Yunan şehir devletlerinde güvenlik amacıyla faydalanılmıştır. Savaşçı ve sağlam bir yapıya sahip olan bu kölelerden, zaman zaman savaşlarda da faydalanılıyordu. Köle ticareti sayesinde köle alım-satımı gerçekleşiyor, kölelerin birçoğu ise devlete ait Laurium'daki gümüş madenlerinde çalıştırılıyordu. Kolonizasyon faaliyetleri sayesinde Afrika'dan İtalya'ya, Mısır'dan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan alanda koloniler kuran Yunanlılar, köle ticaretinden çok iyi kazanç elde etmiştir. Çünkü gittikleri yerlerde sadece ticaret yapmıyor, korsanlık yoluyla da birçok insanı kaçırarak yine kendi kurdukları köle pazarlarında satıyorlardı. Yunanlılar özellikle Attika'daki köle pazarlarından ciddi kazanç elde etmekteydi. Antik dünyada birçok uygarlık, Yunanlılar gibi ekonomilerini daha iyi duruma getirmek için diğer toplumlarla savaşmışlardır. Toplumlar yayılma politikası izleyerek, bu yolla ekonomilerini zenginleştirmişlerdir. Savaş daha fazla toprak, daha fazla ganimet, daha fazla vergi, daha fazla haraç ve daha fazla köle demekti. Eski çağ toplumlarının zenginliği buydu. M.Ö. 7. yüzyıla baktığımızda, Antik Yunan'da köle sayısında bir artış göze çarpar. Bunun en önemli sebebi gelişen Yunan sanayisidir. Makineleşmenin henüz olmadığı bu sanayi için, kol ve beden gücüne ihtiyaç vardı. İşte bu ve benzeri durumlar nedeniyle köle, eski Yunan'da göz ardı edilemeyecek bir olgu olarak karşımızda duruyor. Her şeyi bir ritüel ve törenle anlamlandırma çabasında olan Yunan toplumu, elbette ki aileye giren bir köle içinde bir şeyler yapmalıydı.
Antik Yunan'da aileye yeni katılan kölelerin üzerine, karşılama töreni olarak, kuru incir ve kuru yemiş serpilirdi. Bu karşılama törenine kataçismata adı verilirdi. Antik Yunan'da köle, efendisinin her emrini yerine getirmek zorundaydı. Ancak ne yaparsa yapsın, sürekli efendisi tarafından küçümsenir ve hor görülürdü. Klasik dönemde barbarlık ve kölelik düşüncesi ayrılmaz bir bütün gibi. Yunan sanatı ve edebiyatı barbarları genellikle köle, aşağılık olarak tasvir etmişlerdir. Yunanlılar kendileriyle barbarlar arasında yıkılmaz duvarlar örmüşlerdir. Antik Yunan eserlerinde köle, genelde kısa boylu, geniş dudaklı, kısa saçlı, kötü giysili, büyük burunlu ve kambur olarak tasvir edilir. Saç uzatmak özgür ve zengin insanlara özel bir durumdu ve bundan dolayı köleler saç uzatamazdı. Resimlerde ve kabartmalarda köleler, efendilerinden hep daha kısa tasvir edilir. Yunanlılar ise, efendi olarak tam bir Yunan simasına sahiptir. Düz bir burun, ince dudak ve kısa kıvırcık saçlar ile betimlenirler. Eserlerde köle karakterleri, Yunanlar tarafından kölelere atfedilen tembellik, çirkinlik, aptallık ve kabalık gibi tüm özellikleri taşımaktadır. Platon'a göre köleler, satın alınan ve buna benzer yollarla sahip olunan kimselerdir. Bu nedenle toplumda birçok sınıfın varlığı gibi, maddi eşitsizliğin varlığından kaynaklı olarak köleliğin varlığı da oldukça doğal bir durumdur. Fakat Platon Yunan halkının, yine Yunan halkından birini köle almasına karşıdır. Bu nedenle Yunanlıların birbirleriyle savaşmasından çok, başkalarıyla savaşarak köle edinmelerini ister. Aristoteles'e göre ise, çocuklar, kadınlar, köleler ve yabancılar polise katılamazlardı. Aslında bu teziyle Aristo, onları özünde aşağı derecede olarak anlatmıştır. Aristoteles'e göre Yunan olmayan insanlar, zaten doğuştan köledir. İlk defa köleliğe karşı çıkanlardan biri olan Euripides, birçok köle kendilerini alçaltan bu adı taşırlar. Ama ruhları özgür insanlarınkinden daha özgürdür. İfadelerini kullanarak nispeten insani bir yaklaşımda bulunmuştur. M.Ö. 8. yüzyılda ortaya çıkan iki büyük şehir devletinden biri olan Atina'da kölelik biçimi, borç köleliği ve özel mülk köleliği olmak üzere iki kısımdır. Borç yüzünden köleleştirme, Antik Yunan'da çok sık rastlanan bir kölelik biçimidir. Kişilerin ödeyemedikleri borçları yüzünden bedenlerini rehin vermeleri durumu, kökleri 5. yüzyıl öncesine dayanan bir uygulamadır. M.Ö. 624 yılında Solon'un bu kölelik biçimini kaldırmasının öncesinde başta Atina olmak üzere Yunan şehir devletlerinde, kişilerin bedenlerini rehin vermeleri veya satılığa çıkarmaları durumuna oldukça fazla rastlanmaktaydı. Kölelik genel olarak savaş sonlarında yaygınlaşsa da, borç bağımlılığından dolayı köle durumuna düşen yurttaşlar da vardı. M.Ö. 8. yüzyılda ortaya çıkan diğer büyük şehir devleti ise Sparta'dır. Sparta diğer şehir devletlerinden oldukça farklı karaktere sahiptir. Sparta toplumu başta Spartalılar, Perikoi ve Helotlar olmak üzere 3 tabakalı bir sınıflaşma içinde varlığını sürdürmüştür. Spartalılar, tüm politik haklara sahip olan askeri tek bir sınıftılar. Onlar, gençken kışlalarda yaşarlar, çok iyi bir askeri eğitimden geçerek, güçlü Sparta piyadesinin temelini oluştururlardı. Yaşlandıklarındaysa devlet görevleri için çaba sarf ederlerdi. Spartalılar, askerlik ve siyaset dışında başka bir şeyle uğraşmak zorunda değillerdi. Sparta toplumsal yapısının diğer bir sınıfı olan Perikoiler, Sparta'da tam vatandaşlık hakkına sahip olmayan diğer insanlardır. Messenia ve Peloponnesos'taki Eurotas Nehri'nin vadisinde yer alan, Sparta devletine ait olan toprağın yerleşikleri durumundaki Lakedamonyalılara verilen addır. Perioikoiler, Sparta'nın uyruğunda olup, Lakedamonya sınırlarında yer alan kıyılar ve dağlar etrafında yaşayan özgür yerlilerdir. Perioikoiler, Sparta'da siyasi haklara sahip değillerdi. Fakat mülkiyet hakları ve topraklara sahiptiler. Perioikoiler, sadece kendi ürünlerini üretmek ve bu ürünlerin ticaretini yapma hakkına sahiptiler. Ayrıca Sparta ordusuna hizmet etmekle de sorumluydular. Sparta, M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında Messenyalıların neredeyse tamamını köleleştirmiş ve Yunan şehir devletlerinin en büyüğü olmayı başarmıştır. Devasa bir şekilde genişleyen bu şehir devletinin en önemli iş gücünü oluşturan insanlar ise Helotlardır. Helotlar, devlet tarafından sahiplenilen Spartalı kölelerdir. Helotlar, Messenya Ovası ve Eurotas Vadisi'nde köle şeklinde kullanılan, yasal olarak devletin düşmanları, başıboş ve vahşi davranışlara sahip kişilerdir. Onlar devletin malı olarak kabul edilirlerdi. Genel olarak tarımsal işlerde kullanılırlar, Spartalıların sahip olduğu arazilerde çalışırlardı. Elde ettikleri ürünün bir kısmı arazinin sahibine, geri kalanı ise Helot ve ailesine verilirdi.
Helotların hayat koşulları çok ağırdı, işleri çok zordu. Gelirlerinin yarısını Spartalılara ödemek zorundaydılar. Politik ya da sivil haklara sahip olmamalarına rağmen, köleler gibi sahipleri tarafından alınıp satılamazlardı. Sıradan kölelerden farklıydılar. Onlar, devlet kölesi olarak bilinirdi. Nüfusları, tam yurttaşların 9-10 katı fazlaydı. Sayılarının fazlalığından dolayı Spartalılar, onlardan çok korkarlardı ve onlara karşı düşmanca bir tutum sergilemezlerdi. Spartalılar, Helotları kontrol altında tutmak için hep bir yıldırma politikası izlemişlerdir. Helotların, güneş battıktan sonra kulübelerinden çıkmaları yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayanlar ise ölüm cezasına çarptırılırdı. Helotlar için getirilmiş başka birçok yasak bulunmaktadır. Spartalılar nüfusunun fazla olmasından dolayı korktukları Helot nüfusunu, belli bir dengede tutmak için yılda bir kez köle avına çıkarlardı. Bir katliam olarak nitelendirilen bu avlar, devlet kontrolünde gerçekleşirdi. Zaten devlet mülkiyetinde olup, alınıp satılamayan Helotlar, Sparta'nın uyruğunda olarak özgür insanlarla Sparta'da kök salamayan klasik kölelik arasında bir yerdeydiler. Onlar deri elbiseler giymek ve köpek derisinden şapka takmak zorundaydılar. Özetle Helotlar, Spartalılara her konuda hizmet etmek zorundaydılar. Spartalıların, saklanmak anlamına gelen ve bir çeşit köle avı olarak nitelendirebileceğimiz, kripteia dedikleri bir oyunları vardı. Gençlerden bazılarını, yanlarına hançer ve biraz yiyecek verip kırlara gönderiyorlardı. Bu genç Spartalılar, sabahları dinleniyorlar, geceleri ise yollara inip yakalayabildikleri Helotları öldürüyorlardı. Genelde tarlalara gidip en güçlülerini ve en iyilerini öldürürlerdi. Helotların isyan etmesinden korkan Sparta, Helot nüfusunu kontrol altında tutmak için böyle bir yöntem izlemiştir. Kölelik, insanlık tarihinin en eski ve en acımasız gerçeklerinden biri. Antik çağlardan itibaren, savaşlar, ekonomik ihtiyaçlar ve toplumsal hiyerarşiler, milyonlarca insanın özgürlüğünden mahrum bırakılmasına neden oldu. Mezopotamya'dan Mısır'a, Yunanistan'dan Roma'ya kadar birçok uygarlık, köle emeği üzerine kurulu sistemler geliştirdi. Ancak bu karanlık geçmiş, bize sadece insanlık tarihinin bir parçasını değil, aynı zamanda özgürlüğün ve eşitliğin ne kadar değerli olduğunu da hatırlatıyor. Bugün, geçmişin bu acı dolu sayfalarını anlamak, insan hakları mücadelesinin önemini kavramak için bir fırsat. Köleliğin tarih boyunca nasıl şekillendiğini bilmek, günümüzde de devam eden eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı daha bilinçli bir duruş sergilememizi sağlayabilir. Çünkü tarih, yalnızca geçmişi anlamak için değil, geleceği daha iyi inşa etmek için de var. Bu videoda, antik dönemde köleliğin nasıl başladığını, nerelerde ve hangi koşullarda uygulandığını birlikte öğrenmeye çalıştık. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyor olacağız. Geçmişi anlamak, geleceği özgürlük ve eşitlik üzerine kurmanın ilk adımıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.